En büyük israf zaman israfıdır. Hiçbir şey yapmadan durursunuz, zaman israf edersiniz. Yapılması gerekli olan şeyleri yapmazsınız, zaman israf edersiniz. Hiç farkına varmadan yapılmaması gerekli olan şeylere dalarsınız, zaman israf edersiniz. Ve dolayısıyla bunun hesabını Allah sorar. Zaman israfını sorar Allah. Sadece yemede, içmede, yaşamada, onda lükse kaçmada değil yani esas. Günümüzde belki en çok israf edilen şey, kıyılan şey. Canına kıyılan demek daha uygun zamandır yani. Uğrunda harcadığımız şeyler acaba değiyor mu? O kadar bizim 5 dakikamıza değiyor mu? 2 saat seyrine kendinizi kaptırdığınız bir film, bir sinema, bir dizi acaba sizin 5 dakikalık zamanınızın kıymetine değiyor mu? Ne veriyor size? Bunun gibi. Ve düşünün yani o internet siteler, kafeler var. Orada daha etken yaşta yani hafızaların en aktif olduğu dönemde, çok hayati şeylerin bellenmesi gerektiği dönemde orada oturuyor o gençler, o çocuklar. İlk mektep talebelerine kadar inmiş ve onları indirmiş bir yere. İndirmiş. Yükselecekleri zaman şuur altı müktesebatlarının temiz şeylerle doldurulup ileride bir malzeme, bir sermaye olarak kullanılması mümkün olan şeylere rağmen orada zaman israfı, ortaokul talebeleri, lise talebeleri, üniversite talebeleri ve çok tabii görmek lazım bu bomboş insanlar burada. Abesle iştigal eden insanlar, kitle psikolojisiyle bunlar sokaklara çok rahatlıkla dökülebilirler. Çok rahatlıkla yaka paça olabilirler birileriyle. Olmayacak şeylere karşı duyulan gereksiz, füzuli, faydası olmayan alakalarla çok gerekli şeyler arada kaynayıp gidiyor. Hz. Pir bir yerden Kur'an-ı Kerim'in silinmesi meselesi biraz hafızaya bağlıyor onu. Bu kadar dağınık hafızalarla bellenmesi gerekli olan şeyler bellenemiyor yani. Değerlerimizle alakalı temel kaynaklar diyebileceğimiz, mesela Kur'an-ı Kerim, ezberleme bir şeydir ama Kur'an-ı Kerim'i temelde kendi muhtevasıyla ezberlemek ayrı bir şeydir. Belki dili bilmeyen milletimiz için bu ikinci bir iş yani. En azından onu öğrenme. Fakat o muhtevayı bilme. O muhteva içinde, o muhtevayı takip ederken namazda, namazın dışında, onu okurken başka zaman, hatmederken, o okumanın dışında esasen onun kendine has derinliklerine dalarak, her gün değişik farklı münasebetler keşfedip böyle, her gün bir Amerika keşfetmiş Christoph Kolomb gibi. Bugün ben şununla dönüyorum. Onun içinde şuurunla dolaşma. Ama bir taraftan kirlenmiş, bir taraftan yorulmuş, bir taraftan füzuli şeylerle dolmuş, korteks, nöronlar. Bunu yapamaz ki, gezemez ki. İslam'ın güzelliği falan diyorsanız esasen malayaniyatı terke bağlıdır o. Yani insanı alakadar etmeyen şeylerle insanın meşgul olmamasına. İşte orada zaman israfı var aynı zamanda. İmkanların israfı var. Kendi enerjimizin israfı var. Dimağın israfı var. Bu da bir kapasitesi var nihayet yani. Buna bir şeyi taşıyabiliyorsa, 2 şeyi taşıyabiliyorsa 4 şey yüklediğiniz zaman bunu pes ettirirsiniz. İnsan kaybeder, aklını kaybeder. Ve zannediyorum günümüzde biraz bu yorgun dimağlar, bu kirlenmiş dimağlar, malayaniyatla meşgul olmuş dimağlar, yorulmuş dimağlar, üst üste böyle müterakim problemler karşısında bir şey yapamıyorlar, çözemiyorlar. Problemleri idare edemiyorlar. Yeni yani. Üzerlerine gittikleri her problem yeni bir problem doğuruyor. Problemler komplikasyonu içindeyiz, sarmalı içindeyiz yani. Çünkü öyle yorgun dimağlar, malayaniyatla meşgul olan dimağlar
o işe konsantre olamayan dimağlar bilemeyecekler o meseleyi. Hele böyle bir kolektif şuura müracaat etme, ortak akla müracaat etme meselesi de olmayınca bize ne oldu? Evet, maalesef malayaniyat günümüzü işgal etmiş, hakimiyeti demir pençesi içine almıştır her şeyiyle. Burada istidrada arz edeyim, antiparantez demek bu Frenkçesi. Yani bunları söylerken hani televizyonun, belki gazetenin ve internetin, işte Twitter'ın filan, şimdi telefonlara bile girdi artık her şey. Şimdi bir böyle arzu ettiğin şeylere çabuk yetişme imkanı var yani. Meselenin bir de o yanı var. Ama bu insanın insan olmasına bağlı. İnsanın kendisini keşfetmesine bağlı. İnsanın kendi insani değerlerine uyanmasına bağlı. Hani şoför sarhoşsa burada araba ne kadar mükemmel olursa olsun trafik kazaları kaçınılmaz olur. Şoför sarhoşsa evvela şoförün sarhoşluktan kurtarılması lazım, uyarılması lazım. Morfinmansa, uyuşturucuya alışmışsa her türlü kaza olabilir. Meseleyi insanda çözmek lazım. Yeryüzü problemi insanla tanıdı. Nebilerle o problem insanda çözüldüğü sürece huzur dönemi yaşandı. İnsan kendi kendine arzularıyla, nefsaniyetiyle baş başa kaldığı zaman o bir problemler yumağı haline geldi. Ve etrafa sürekli problem pompaladı. Günümüzde yaşanan da budur yani, işte o malayaniyat bu. Şimdi insan da o problemi çözseniz hakikaten anında böyle 1 milyon hadis diyelim, o 1 milyon hadis içinde şundan mı bundan mı filan anında ulaşabiliyorsunuz. Bir tane laf bile dedim. Mesela imle bizen tuhadri der meclisi gariban as-sohbeti gariban buyi Muhammed Ahmet. Hemen baş tarafı bilmem doğru söylüyor muyum? Ama arka tarafını hemen buldular onun. Yani camiye ait bir şeyse hemen bakıp anında buluyorsunuz yani. Kerametvari şeyler oluyor. Bilgiye ulaşma adına. Ne var ki hani burada da yine esas dengeli olmak, dengeli olmayı şunda aramak lazım. Esasen ilimlere elimizden yettiğince kitaplarda ulaşmak lazım yani. Okumak lazım. Kafaya koymak lazım. Böyle fevkaladeden çok hızlıca ulaşılması gerekli olan şeylere böyle ulaşabiliriz. Yoksa nasıl olsa makinalarda bilgi var. Bizim bir şey okumamıza, kitap okumamıza gerek yok. İhtiyaç duyduğumuz zaman hemen bir tuşa dokununca her şey önümüze dökülüyor. O kafada kalmaz. O ilimler adına sizin terkibinize, tahlilinize, analizinize, sentezinize bir unsur teşkil etmez. Bir vesile olamaz o. Okumak lazım esasen, müzakere etmek lazım, müteala etmek lazım. Her şeye gücünüz yetmeyebilir yani. Mesela hadis okuyorsunuz, usulü hadisle bir şey bu esnada aklınıza gelmemiş olabilir. Ricalle alakalı bir şey. Rical öyle derin bir mesele ki şimdiye kadar o meseleyi bildim diyenler bile tenkite uğramışlardır yani. Şimdi bunların bütününü biz en doğru şekliyle hafızamızda tutamayız. İşte keramet var, her şey birdenbire önümüze döken o makinelere ihtiyaç olabilir burada. Fakat mesele insanlar çözmeyince internet kafeler dolar taşar, daha bilmem ne kafeler dolar taşar, evlerin içi öyle olur. Çocuklar makine kolik olurlar. Makine kolik, internet kolik olurlar. Annelerinden babalarından koparlar. Anne baba buna bağlanır kalırsa şayet onlar da çocuklarından koparlar. Böylece güveli bir aile yapısı meydana gelir. Güveli yani. Erimeye, çürümeye, dağılmaya, çözülmeye müheyya bir yuva meydana gelir. Hafizanallah. Ama bu insanda çözülürse bu aletlerin hepsi kerametvari. Bütün ilimleri, o tekvini emirleri Üstad Necip Fazıl hep eşya ve hadiselere hallac etmişler. Batılıları anlatırken öyle derdi. Makamı cennet olsun. O makinalarla eşya ve hadiselere hallac edebilirsiniz. Ne terkiplere ne tahlillere ulaşırsınız Allah'ın inayetiyle. Ne çıktı biliyor musunuz? La hayre fil israf keme la israfa fil hayr. İsrafta hayır yoktur. Fakat hayırlı şeyde bence edebildiğiniz kadar israf yapın yani. Okumada, bir yerde, tefekkürde, tedebbürde, tezekkürde. İnsanlara hakikati göstermede.